Merhaba dostlar, yeni bir yıla giriyoruz ama bu sadece takvimde bir değişim değil. 2026 gökyüzü tarafından size sunulan yeni bir bilinç, yeni fırsatlar ve dönüşüm yılı. Bu yıl hem bireysel hem kolektif düzeyde değişim ve büyüme temaları ön plana çıkıyor. Artık kendimizi ve çevremizi daha derin bir farkındalıkla göreceğiz. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 dakika 02 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Sevgili akrepler, 2026'nın en çarpıcı gökyüzü olaylarından biri bu. Kova burcundaki güneş tutulması 17 Şubat'ta gerçekleşen. Sizin için köklenme, aidiyet ve içsel huzur temalarında güçlü bir dönüşüm enerjisi taşıyor. Çünkü tutulma haritanızın 4. evinde, yani ev, aile, geçmiş ve iç dünyanızla ilgili alanda gerçekleşiyor. Bu tutulma size adeta şunu söylüyor: kendini yeniden inşa et. Çünkü içsel güvenin değiştiğinde hayatın temelleri de değişir. Ev ve aile alanında büyük değişimlere gebe bir tutulma bu. Güneş ve Ay Kova burcunda ailevi konularda özgürleşme, bireyselleşme ve yeni bir düzen kurma ihtiyacını tetikliyor. Ancak bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'te de kare açıda, özellikle ilişkiler ve aile bağları alanında ani değişimler yaşanabilir. Ev taşımak, aileden ayrılmak, miras konuları ya da geçmişle ilgili bir yüzleşme gündeme gelebilir. Bazılarınız için bu tutulma artık kendi yoluma gitmeliyim diyerek bağımsız bir yaşam alanı kurmak anlamına da gelebilir. Bazılarınız için ise aile ilişkilerinde yeni sınırlar belirleme sürecini başlatabilir. Uranüs burada net bir mesaj veriyor. Gerçek aidiyet özgürlüğünden vazgeçtiğinde değil, kendine sadık kaldığında başlar. Bu yüzden bazı bağlar kopabilir ama yerine daha dürüst, daha sağlam temeller atılacaktır. Dördüncü ev aynı zamanda bilinçaltını, geçmiş kayıtlarını ve içsel güven duygusunu da temsil eder. Bu tutulma sizi en derin duygusal köklerinize inmek üzere çağırıyor. Belki geçmişten gelen bir korku, bir yara ya da çocukluk döneminden taşıdığınız bir güvensizlik yüzeye çıkacak. Ama bu bir kriz değil, şifa fırsatı. Gökyüzü size diyor ki geçmiş seni tanımlar ama seni sınırlayamaz. Artık geçmişi onurlandırarak kendi içsel gücünüzü yeniden tanımlama zamanı. Bu tutulma iç dünyanızı yeniden yapılandırarak sizi daha güçlü, daha huzurlu bir temele taşıyacaktır. Bu tutulma sırasında Venüs ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşuyor olacak sizin 5. evinizde. Yani aşk, çocuklar, yaratıcılık ve kalpten gelen mutluluk alanında gerçekleşiyor. Bu oldukça tatlı ama derin bir enerji sizi kalbinizin sesine kulak vermeye çağırıyor. Belki yeni bir aşk, belki yaratıcı bir proje, belki de çocuklarla ilgili duygusal bir farkındalık. Venüs burada diyor ki kalbini aç, çünkü gerçek güven sevgiyle başlar. Ancak bu kavuşum Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüne karşıtlık, Yay Burcu'ndaki Lilith'e de kare açı yapıyor ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Yani duygusal karmaşalar, geçmiş aşkların izleri veya kıskançlık temaları gündeme gelebilir. Ama bu sizi sınamak için değil, kalpten sevmeyi yeniden öğrenmeniz için geliyor. Kuzey Ay düğümü Balık'ta teslimiyet, merhamet ve sezgisel bağlar diyor. Siz artık güçle değil, kalple yönetmeyi öğreniyorsunuz. Gökyüzünde Neptün ve Satürn de Koç burcunda kavuşum açısında olacaklar bu tutulma esnasında. Sizin 6. evinizde, yani iş, sağlık ve günlük yaşam düzeninizle bağlantılı alanda gerçekleşiyor. Bu sizin için oldukça dönüştürücü bir etki. Bir yandan sorumluluklar artabilir, diğer yandan ruhsal disiplin, sağlık bilinci ve yaşam dengesi güçlenir. Satürn size sistem kurmayı öğretirken Neptün size akışta kalmayı hatırlatır. Bu ikisinin birleşimi size şu dersi getiriyor: gerçek güç
hem çalışkan hem de huzurlu olabilmekte. Bu dönem özellikle bedensel sağlık, çalışma düzeni ve yaşam tarzı konularında derin farkındalıklar getirebilir. Kendinizi tüketmeden üretmeyi öğreniyorsunuz. Bu tutulma esnasında Merkür de Balık burcunda, sezgisel konumda ve Jüpiter'le de üçgen açıda. Bu sizin için yüksek ruhsal farkındalığı bir yüksek iletişim dönemi anlamına geliyor. Sözleriniz, duygularınız ve sezgileriniz daha net bir şekilde akıyor. Bazılarınız için bu eğitim, danışmanlık veya rehberlik alanlarında başkalarına ilham vermek anlamına gelebilir. Kelimelerinizle şifa dağıtıyorsunuz ama bu şifa yalnızca başkalarına değil, önce kendinize dokunacaktır. Sevgili akrepler, 17 Şubat 2026 Kova burcundaki güneş tutulması sizin için içsel yeniden yapılanmanın ve duygusal özgürleşmenin simgesi. Ailevi bağlarda, ev düzeninde ya da geçmişle ilgili duygularda önemli bir dönüm noktasındasınız. Artık sizi geçmişe bağlayan zincirleri çözüyorsunuz. Bu tutulma size diyor ki gerçek güven kim olduğuna barıştığında başlar. Kendinizi yeniden köklendiriyorsunuz ama bu sefer geçmişin değil, özünüzün üzerine. Ev, aile, sevgi ve yaşamın temelleri artık hepsi daha özgün, daha sade ve daha gerçek olacak. Ve unutmayın sevgili akrepler, küllerinizden yeniden doğmak sizin doğanızda var. Bu tutulma o doğuşun başlangıç noktası. Sevgili akrepler, 3 Mart'ta gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için geleceğe dair vizyon, hedefler ve sosyal çevre konularında büyük bir uyanışı temsil ediyor. Bu tutulma doğum haritanızın 11. evinde, yani konu, dostluklar, topluluklar, hayaller ve idealler. Evren size diyor ki artık geleceğe farklı bir yerden bakma zamanı. Bu tutulma sadece çevrenizi değil, hayata hangi amaçla hizmet ettiğinizi de sorgulatacak. Tutulmanın esnasında Ay, Güney Ay düğümüyle birlikte 11. evinizde kavuşumda olacak. Bu artık size hizmet etmeyen çevreleri, alışkanlıkları ya da idealleri geride bırakma zamanının geldiğini gösteriyor. Belki uzun zamandır bir grubun parçasıydınız ama artık bu frekans size uymuyor. Belki bir dostluk yoruldu, bir işbirliği anlamını yitirdi. Bu tutulma bu bağları zarafetle kapatmak için geldi. Balık burcundaki güneş kuzey ay düğümüyle 5. evinizde kavuşumda artık kalpten yaşa diyor. Yani başkalarının beklentileri değil, sizin yaratıcılığınız, tutkunuz ve sevginiz yön verecek bundan sonra. Bu tutulma kendinize ait bir gelecek kurmanız için sizi harekete geçiriyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 2. evinizde, yani para, özdeğer ve güven alanınızda bulunuyor. Bu enerjiyi değerimi kim belirliyor sorusunu karşınıza çıkarabilir. Belki bir arkadaş grubunda yeterince takdir görmüyorsunuzdur ya da emeğinizin karşılığını almıyorsunuzdur. Lilith burada size diyor ki artık kendi değerini sen belirle. Bu tutulma maddi ve manevi bağımlılıklarınızı fark ettirebilir. Özellikle onay alma ya da ait olma ihtiyacı üzerinden gelişen ilişkiler şimdi sorgulanabilir. Ama bu farkındalık sizi özgürlüğe taşıyacaktır. Bu tutulma esnasında Mars'la Uranüs arasında da bir kare açı var. Mars 5. evinizde, yani aşk, yaratıcılık ve çocuklar alanında ilerliyor. Uranüs ise 7. evinizde, yani ilişkiler alanında. Bu iki gezegen arasındaki kare açı ilişkilerde ani gelişmeleri, sürpriz kararları tetikleyebilir. Bir ilişki aniden ilerleyebilir, bir bağ ani şekilde sonlanabilir. Ya da sizi özgürleştiren bir duygusal uyanış yaşayabilirsiniz. Mars balıkta duygularınızın derinleştiğini ama aynı zamanda sınırların belirsizleştiğini gösteriyor. Uranüs boğada ise ilişkide birey olmayı öğren diyor. Bu tutunma özellikle duygusal hayatınızda hem yaratıcılığı hem de cesareti yeniden uyandıracak, aşkta bağımlılık değil, özgürlük zamanı. Tutulmanın en güzel enerjisi de Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açı. Güneş 5. evinizde, retro Jüpiter ise 9. evinizde. Bu ikili arasındaki üçgen açı sizin için geleceğe dair inançları yeniden canlandırıyor. Belki bir eğitim, bir seyahat ya da yeni bir vizyon hayatınıza yön verebilir. Retro Jüpiter geçmişte bıraktığınız bir hayalin yeniden gündeme gelmesini de sağlayabilir. Bu tutulma size diyor ki hayalini erteleme. Zaman şimdi.
O gün bugün. Yaratıcılığınızı ruhsal bir amaçla birleştirirseniz önünüzdeki yeni kapılar açılacaktır. Satürn ile Plüto arasında da bir seksil açı var bu tutulma esnasında. Satürn 6. evinizde, yani iş, sağlık ve günlük düzen alanınızda. Plüto ise 4. evinizde, yani ev, aile, kökler alanında ilerliyor. Bu iki gezegenin uyumlu açısı hayatınızda kalıcı bir düzen kurma sürecini başlatıyor. Çalışma biçiminiz, yaşam alışkanlıklarınız, hatta yaşadığınız yer daha sağlam bir yapıya kavuşabilir. Artık yüzeysel çözümler değil, köklü değişimler zamanı. Bu tutulma duygusal dayanıklılığınızı arttırıyor. Ne kadar çok bırakırsanız o kadar çok güçleneceksiniz. Bu tutulma esnasında dostluklar, sosyal çevre veya iş bağlantılarında değişimler yaşanabilir. Artık sizi desteklemeyen çevrelerden uzaklaşma zamanı, yeni bir proje, topluluk veya amaç duygusu sizi çağırıyor olabilir. Aşkta özgürleşme ve kendi değerinizin farkına varma teması çok güçlü. Hayat hedefleriniz değişebilir. Vizyonunuz artık kalbinizle uyumlu olmak zorunda. Sevgili akrepler, siz zaten dönüşümün burcusunuz ama bu tutulma size yepyeni bir yön kazandırmak için geliyor. Artık geçmişin ağırlığını taşımayı bırakın, kime ait olduğunu bilmediğiniz yükleri sırtınızdan indirin. Çünkü bu tutulma yeni bir siz için yer açıyor. Evren size diyor ki gerçek gücün kontrol etmekte değil, akışa güvenmekte saklı. Gökyüzü size diyor ki geçmişi bırakın, geleceğe kanat açın. Çünkü siz yeniden doğmayı en iyi bilenlersiniz. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan Burcu'nda tam güneş tutulmamız var. Saat 20.37'de 20 derece 2 dakikada. Bu 12 Ağustos'ta gerçekleşen tam güneş tutulması sevgili akrepler için 10. evlerinde gerçekleşiyor. Yani kariyer, toplumsal statü, yön, otorite figürleri ve yaşam hedefleri alanında. Bu tutulma hayatınızın yönünü değiştirebilecek kadar güçlü bir dönüm noktasını simgeliyor. Artık geçmişin gölgelerinden çıkıp kendi ışığınızla görünür olma zamanı. Aslan burcundaki Güneş-Ay kavuşumu sizin toplumsal statünüzü, meslek yönünüzü ve kişisel hedeflerinizi yeniden tanımlıyor. Bu tutulma "ben ne istiyorum" sorusuna verdiğiniz cevabı tamamen değiştirebilir. Belki yıllardır yürüdüğünüz bir yoldan sapacaksınız. Belki yepyeni bir yön belirleyeceksiniz. Ama kesin olan bir şey var: artık arka planda kalmayacaksınız. Bu tutulma sizi görünür olmaya çağırıyor, kendi otoritenizi kurmaya, kendi isminizi bir markaya dönüştürmeye. Evren adeta diyor ki artık başkalarının planlarında değil, kendi sahnende oyna. Jüpiter'le Merkür'de Aslan Burcu'nda kavuşumda kelimenin tam anlamıyla vizyonun genişlemesi anlamına geliyor. Zihinsel, entelektüel ve profesyonel olarak büyüyorsunuz. Bu enerjiyle birlikte büyük projeler, büyük konuşmalar, yazılar veya topluluk önünde sunumlar öne çıkabilir. Kendinizi ifade etme gücünüz artıyor. İnsanlar sizi daha fazla dinliyor. Bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya karşıtlık yapıyor yalnız. Bu da demek oluyor ki ev, iş dengesi, aileyle ilgili sorumluluklar veya geçmişteki otorite figürleriyle yüzleşme temaları da gündeme gelebilir. Plüto size şunu soruyor: gerçek güç kontrolde değil, gerçek etki yaratabilmekte mi? Artık eski kalıplardan özgürleşiyorsunuz. Kendinizi başkalarıyla savaşarak değil, kendi merkezinizde kalarak ispatlayacaksınız. Terazi burcundaki Venüs ve Koç burcundaki Neptün arasında da bu tutulma esnasında karşıtlık var. Sizin için özellikle yaratıcı alanlarda ve ilişkilerde idealizmin test edilmesi anlamına gelir. Bu süreçte duygusal olarak dalgalanabilirsiniz. Kimi akrepler gizli bir ilişkiyi sorgulayabilir. Kimisi ise yaratıcı bir projenin yönünü yeniden belirleyebilir. Venüs'ün 12. evinizde yer alması duygusal alanlarda bazı şeyleri perde arkasından yürütme eğilimini arttırır. Ama Neptün diyor ki gerçek sahneye çıkmadan iyileşemez. İlişkilerde dürüstlük, netlik ve açıklık bu tutulmanın anahtarıdır. Artık gizli oynamak değil, açık yaşamak zamanı.
Bu tutulma esnasında gökyüzünde de harika bir hava üçgeni oluşuyor. Venüs Terazi burcunda, Plüto Kova burcunda, Uranüs ise İkizler burcunda. Bu üçgen sizin için ilişkiler, maddi ortaklıklar ve toplumsal güç dinamiklerinde bir yeniden yapılanmayı temsil ediyor. Uranüs'ün 7. evinizde hareket ediyor olması ilişkilerde beklenmedik gelişmeler gündeme getirebilir. Uranüs'ün 8. evinizde hareket ediyor olması ilişkilerde beklenmedik gelişmeler, miras, ortak finanslarla ilgili ortaklıklar değişebilir. Kimileriniz mevcut bağlarını tamamen dönüştürebilir bu süreçte. Bu üçgen aynı zamanda finansal anlamda güçlü fırsatlara da açık bir gökyüzü getiriyor. Yeni bir yatırım, ortak iş ya da toplum önünde sizi tanıtacak bir proje bu tutulmayla birlikte hız kazanabilir. Ama unutmayın, her şey görünürlükle değil, ne kadar gerçekseniz o kadar destek bulacaksınız. Mars'ta Yengeç burcunda sizin 9. evinizde. Bu da demek oluyor ki vizyonunuz büyüyor, yeni fikirler, yeni ülkeler, yeni bakış açıları sizi çağırıyor. Mars'ın kuzey ay düğümüyle kurduğu üçgen açıda bu dönemde kaderinizin sizi yepyeni bir felsefeye, belki de uluslararası bir bağlantıya yönlendirdiğini gösteriyor. Bir seyahat, bir eğitim ya da yeni bir öğretmen figürü hayatınızın yönünü değiştirebilir. Mars size diyor ki yalnızca maddi değil, zihinsel olarak da genişle. Bu tutunma sizi içsel güçle dışsal görünürlük arasında denge kurmaya davet ediyor. Kuzey ay düğümü Kova burcunda bu esnada, Güney ay düğümü ise Aslan burcunda. Bu sizin için otoriteden işbirliğine geçiş mesajı taşıyor. Yani artık kontrolü tek başına sürdürmek yerine paylaşmayı, ekip çalışmasını ve işbirliğini öğrenme zamanı. Güney ay düğümü Aslan'da olduğunda egosal başarılar artık tatmin etmez. Gerçek zafer birlikte büyüyebilmektir. Bu tutulma size şöyle diyor: gerçek liderlik ışığı paylaşmaktır. 12 Ağustos 2026 Güneş Aslan'da kararıyor. Ama siz kendi tahtınızı gökyüzünde kuruyorsunuz. Artık kimsenin gölgesinden yürümek yok. Çünkü siz kendi ışığınızın efendisisiniz. Sevgili akrepler, bu tutunma sizi hayat sahnesine taşıyor. Yeni bir kariyer yönü, yeni bir statü, yeni bir hedef. Ama en önemlisi, artık görünmekten korkmuyorsunuz. Bu tutulma sizin için bir güç manifestosu. Geçmişte kaybettiğiniz özgüveni geri alıyor ve kendi kaderinizin mimarı haline getiriyor. Unutmayın, gerçek güç görünmeden hükmetmek değil, görünür olup ilham olabilmektir ve siz artık o enerjidesiniz. 28 Ağustos'taki Balık burcunda gerçekleşecek olan tam ay tutulması sizin için yaratıcılığın, aşkın, çocukların, kalpten gelen tutkuların ve kendinizi ifade etme biçiminizin derin bir dönüşümünden geçtiği bir zaman olacak. Bu tutulma kalbiniz ne istiyor sorusunu ruhunuzun merkezine yerleştiriyor. Sizin için bu tutulma kalp çakrasının açıldığı duygusal bir uyanış zamanı. Bu tutulma size şunu soruyor: gerçekten ne için yaratıldın? Ne seni hayata bağlıyor? İçinizde bastırılmış arzular, söylenmemiş duygular, ertelenmiş hayaller artık yüzeye çıkıyor. Bu tutulma hayatınıza anlam katan tutkularınızı yeniden hatırlamanız için geliyor. Artık başkaları için değil, kalbiniz için yaşama zamanı. Balık burcundaki bu ay tutulması sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev aşk, çocuklar, yaratıcı projeler, eğlence, sahne, kendini ifade etme ve içsel neşe alanıdır. Bir süredir bastırdığınız duygular varsa, özellikle aşkla veya yaratıcılıkla ilgili, bu tutulma onları görünür kılacak. Bazılarınız için bu bir aşkın bitişi ya da yeni bir duygusal başlangıç olabilir. Bazılarınız için ise uzun zamandır ertelediğiniz bir proje ya da yeteneğin yeniden hayata dönmesi anlamına gelir. Balık enerjisi burada size ilham verecek, kalbinle yarat, aklınla değil diyecek. Tutulma sizi duygularınızla daha barışık, daha sezgisel ve sanatsal bir alana yöneltiyor. Yaratıcılığınızın sınırlarını aşabilirsiniz.
Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda ve İkizler Burcu'ndaki Uranüs'e de kare açıda gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu açı sosyal çevrenizde ya da arkadaşlık ilişkilerinizde ani değişimlere işaret ediyor. Belki bir arkadaşla yollarınız ayrılacak, belki de sizi şaşırtacak bir haber alacaksınız. Aynı zamanda hedeflerinizde ani yön değişiklikleri de yaşanabilir. Uranüs burada size diyor ki artık aynı çevrede, aynı hedeflerle kalamazsın. Yeni bir yön, yeni bir vizyon gerekiyor. Bu tutulma sizi duygusal olarak özgürleştirecek bir farkındalıkla buluşturuyor. Kalbiniz ne istiyorsa artık oraya gitmekten korkmayın. Yengeç burcundaki Mars ile Koç burcundaki retro Satürn arasında da bir kare açı var bu tutulma esnasında. Bu enerji, inançlar, hayata bakış ve sorumluluklar temalarını öne çıkarıyor. Mars sizi genişlemeye, risk almaya itiyor. Ama Satürn diyor ki önce temellere bak, sağlam mı? Bu nedenle büyük kararlar almadan önce bir derin nefes alın. Bu kare hayatınızda artık büyümem gerek duygusunu da uyandırır. Belki bir eğitim, belki bir taşınma, belki bir yolculuk. Ama her durumda bu enerji sizi kendi gücünüzü disipline etmeye çağırır. İkizler Burcu'ndaki Uranüs, Kova burcundaki retro Plüto ile de üçgen açıda Neptün'de bu her ikisine sekstil açı yapıyor. Bu kombinasyon içsel dönüşümünüzü derinleştiriyor. Yaratıcılığınız, sezgileriniz ve zihinsel kapasiteniz arasında güçlü bir bağ oluşuyor. Belki bir sanat projesi, belki ruhsal bir eğitim ya da spiritüel bir farkındalık devreye girebilir. Bu enerji eski korkuların çözülmesini sağlar. Kendinizi yeniden doğuruyorsunuz ama bu kez kalbinizin rehberliğinde. Neptün'ün etkisiyle aşk veya çocuklarla ilgili temalarda da ruhsal bir bağ hissedebilirsiniz. Bu dönemde yaşanan her şey ruhunuzun evrim planında anlamlı bir yer taşıyor. Aslan, Boğa ve Yay burçlarında oluşan büyük üçgen sizin güçlü bir özdeğer ve güven enerjisi oluşturuyor. Kova burcundaki kuzey ay düğümü de bu denkleme dahil olmasıyla gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı beliriyor. Bu kalıp size diyor ki artık kendi ışığını saklama. Yeteneklerinizi paylaşın, sahneye çıkın, görünür olun. Belki de yıllardır bastırdığınız bir yönünüzü sonunda ortaya ve dünyaya göstereceksiniz. Bu uçurtma enerjisi geçmişle barışıp geleceğe güvenle bakmanızı sağlar. Kendinize olan inancınız yeniden doğacak. Terazi burcundaki Venüs, Balık burcundaki Ay'a ve İkizler burcundaki Uranüs'e 135 derecelik bir açı yapıyor bu tutulma esnasında. Gergin bir açı. Bu özellikle aşk ilişkilerinde kararsızlık ve özgürlük ikilemini tetikleyebilir. Bir yandan duygusal bağ kurmak istiyorsunuz. Öte yandan özgürlüğünüzden de vazgeçmek istemiyorsunuz. Tutulma burada size bir ders getiriyor. Gerçek aşk özgürlüğü kısıtlamaz. Onu derinleştirir. Venüs aynı zamanda yaratıcı çalışmalarınızı destekliyor. Sanatla ilgileniyorsanız bu tutulma döneminde güçlü ilham dalgaları alabilirsiniz. Aslan burcundaki Jüpiter'le Koç burcundaki retro Satürn arasında da bir üçgen açı var. Size kariyer ve üretkenlik alanında sağlam bir yapı kurma fırsatı sunuyor. Uyumlu bir enerji bu. Bu enerji kalbinizden gelen tutkularınızı işe dönüştürmenizi destekliyor. Yaratıcı bir girişim, kişisel bir markalaşma ya da liderlik pozisyonu öne çıkabilir. Ama her şeyden önce sabırla ilerleyin. Bu üçgen zamana yayılan kalıcı başarı getirir. Sevgili akrepler, bu balık tutulması size diyor ki artık kalbinin sesini bastırma. Hayatın sihri planladıklarınızda değil, hissettirdiklerinde gizli. Tutulma size kalpten yaşamanın, yaratmanın ve sevmenin gücünü hatırlatıyor. Aşkta, çocuklarla ilişkilerde, sanatta veya hayatta ne yaparsanız yapın, artık tutkuyla yapın. Bu tutulma içinizdeki yaratıcı çocuğu yeniden uyandırıyor. Sevgili akrepler, bu tutulma size duygularınızı bastırmadan yaşamanın, sevgiyi özgürlükle birleştirmenin ve kalbinizle yaratmanın kapısını aralıyor. Artık gizlenmeyin, çünkü sahne sizin. 2026 bize şunu söylüyor. Cesaretle başla, inançla sürdür ve bilinçle inşa et.
Eski sistemler çözülürken yeni yapılar kurulacak. Kendi ışığınızı takip etmek, kalbinizin sesini dinlemek ve bilinçle adım atmak şimdi çok daha önemli olacak. Sevgili dostlar, yeni yılın hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Her yeni gün size ışık, farkındalık ve sevgi getirsin. 2026 cesaretin, bilincin ve kalbin yılı olsun. Kendi ışığınızla dünyayı aydınlatın. Hoş geldin 2026. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun.